Merhabalar, değerli dostlarım. Bugün, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda Stoacı yaklaşımın fark yarattığı ve pek de farkına varmadığımız gerçekleri ve bir anlamda yaşadıklarımızı ele alalım. Video devamında kendinizi de görecek, analiz edecek ve davranışlarınızı sorgulayacaksınız. Savaşımız, süreli bir ömürde sadece kaliteli yaşamak. Çoğumuzun amaçları, hayalleri aynı. Fakat amaçlara ulaşmak için gittiğimiz yollar apayrı. Bizim gittiğimiz yol, gelecek nesillerimize örnek olmalı. Hayat esasında bir bayrak yarışı gibi. Bu yarışta stoacı düşünceyle yol almak inanın zamanımız, dejeneratifliğinde çok zor ama imkansız değil. Biraz sonraki örneklerde de esasında gelen etkilere karşı yapmanızı istediğimiz tepkilerde kendinizi bulacaksınız. Ve en önemlisi, hepimiz yürüdüğümüz yolda engellerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Fakat bu engeller bize mani değil. O engeller hepimize bir yol olacak. Modern yaşamda stoacılığı takip etmek. Sürekli başarı, görünürlük, gösteriş, zenginlik ve zeka arayışıyla dolu bir dünyada, pek çok kişi kendilerini başarmanın amansız baskısı altında ezilirken buluyor. Ancak, kaosun ortasında, başarıya giden yolun sonsuz bir felsefesi var. Barış ve tatmin. Kökleri kadim bilgeliğe dayanan ve tarih boyunca büyük beyinler tarafından uygulanan stoacılık felsefesi, hayatın zorluklarının zarafet ve dayanıklılıkla üstesinden gelmek için bir rehber sağlar. Dışarıdan onaylanma arayışının çoğunlukla üstün olduğu bir toplumda, stoacı öğretiler bize içsel gücün ve kendi kendine hakim olmanın gücünü hatırlatır. Stoacılık bize kontrolümüz dışındaki dış koşullara değil, kendi düşüncelerimize, eylemlerimize ve tutumlarımıza odaklanmayı öğretir. Stoacı erdem, bilgelik ve dayanıklılık ilkelerini benimseyerek, karşılaşabileceğimiz koşullar ne olursa olsun, yaşamlarımızda barış ve amaç duygusunu geliştirebiliriz. Toplantı odasına giriyorsunuz ve varlığınızla mekanın özünü değiştirerek, değişimin katalizörü oluyorsunuz. Tavrınız otorite ve hayranlık ve saygı uyandırıyor. İnsanlar gelişinizi fark ederler, öneminizin ve getirdiğiniz değerin farkına varırlar. Görüşleriniz ve katkılarınız önem taşıyor ve anında dikkat ve merak uyandırıyor. Bu sadece bir şans değil, kadim bilgeliğin doruk noktasını öğretileriyle birleştirerek sizi her ortamda bir etki ve ilham fenerine dönüştüren stoacı görüş bilgeliğidir. Bugün size ihmalin ve anonimliğin gölgelerinin üzerine çıkmanızı sağlayacak, dönüştürücü bir içgörü, psikolojik bir araç sunuyorum. Çabalarınıza rağmen görülmediğinizi hissetmenin acısı, zihninizin koridorlarında kalıcı bir yankı gibi derinden yankılanır. Ancak korkmayın, çünkü bu anlatının yolculuğunuzu tanımlamasına gerek yok. Zorlukların ortasında bir dayanıklılık ışığı olan stoacılık, bize beklenmedik olanı kucaklamayı, teslimiyette güç bulmayı öğretir. Eleştirinin ve ilgisizliğin ortasında, teselliyi, sanatının içsel güzelliğinde bulan sanatçıyı düşünün veya ölümlülüğe sarsılmaz bir kararlılıkla karşı çıkan, ölümü bir düşman olarak değil, varoluşun doğal bir parçası olarak gören bir stoacı filozof, her durumda stoacılık, bizi anlatılarımızı yeniden yazmaya ve failliğimizi geri almaya davet ederek, kurtuluşa giden bir yolu ortaya çıkarır. Kabulün, güçlenmeyi doğurduğu stoacılığın mantık dışı bilgeliğini benimseyin. Bugün, algılanan sınırlamaların sınırlarını aşarak ve içimizdeki sınırsız potansiyeli kucaklayarak, bir kendini keşfetme yolculuğunda kendimizi bulacağız. Tanınma ve önceliklendirme arayışında, gerçek değerin içeriden kaynaklandığını ve dış yargılar tarafından zayıflatılmaması gerektiğini kabul etmek çok önemlidir. İster kariyer gelişiminde, ister kişisel gelişimde olsun, içsel doğrulama muazzam bir güce sahiptir. Bu içsel değeri geliştirmeyi amaçlayan stratejiler, yalnızca soyut kavramlar değildir. Kalıcı etkinliğe sahip somut araçlardır. Aksiliklere ve eleştirilere rağmen vizyonuna olan inancından vazgeçmeyen bir girişimcinin azmini düşünün. Dayanıklılıkları, hedeflerine sarsılmaz bir bağlılıktan kaynaklanır ve içsel inançlarının gücünü yansıtır. Benzer şekilde, kariyer yollarında ilerleyen bireylerin arayışlarını uzun vadeli arzularıyla uyumlu hale getirmesi gerekir. Mevcut gidişatlarının öncelikleriyle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirerek,
iç değerlerini onurlandıran stratejik kararlar alma konusunda kendilerini güçlendiriyorlar. Bu stratejiler yalnızca dışarıdan tanınırlık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kişinin içsel dayanıklılığını ve kararlılığını da güçlendirir. Bunlar, birey algısının dışsal doğrulama aramaktan, kendi değerini önceliklendirmeye doğru evrildiği zihniyetteki bir değişimi ifade eder. Bu dönüştürücü yolculuk, kişinin içsel değerini benimsemeye yönelik bilinçli bir kararla başlar ve kendine saygı ve önceliklendirme yoluna girer. Şimdi hep beraber, toplum içinde, sosyal yaşantımızda ve işimizde bizi başarıya götürecek stoik davranışlarımızı 7 maddede işleyelim. Alanınıza hükmedin. Yaşam yolculuğunda alanımıza hakim olmak, doyuma ulaşma ve kendini gerçekleştirme açısından çok önemlidir. Mesleki çabalarda veya fiziksel uğraşlarda ikinci sırayı almayacağımız gibi, hayatın daha geniş bağlamında da aynı standardı korumalıyız. Bu bir ego meselesi değil, daha ziyade öz saygımızın ve içsel değerimizin bir kanıtıdır. Stoacılık bize eylemlerimizi değerlerimizle uyumlu hale getirmenin ve enerjimizi gerçekten önemli olduğu yerde önceliklendirmenin önemini öğretir. Değerimiz belirli ilişkilerde veya ortamlarda karşılık görmüyorsa, bu ittifaklarımızı yeniden değerlendirmemiz için bir işarettir. Değerimizi tanıyan ve takdir eden bireyler ile çalışmak, doğal olarak statümüzü yükseltir ve tatmin duygusunu geliştiririz. Stoacı felsefenin merkezinde içsel kontrol odağı kavramı yer alır. Dış onayın insafına değil, kendi öz saygımızın mimarlarıyız. Bu zihniyeti somutlaştırarak, kaderimizin efendileri haline gelir, yaşamlarımızı daha büyük bir doyuma ve amaca doğru yönlendiririz. Stoacı ilkeleri benimsemek bize anlatımızı sahiplenme ve kişisel destanımızın baş kahramanları olma gücü verir. Değerlerimizle uyumlu ve büyümemize katkıda bulunan çabalara zamanımızı, enerjimizi ve yeteneklerimizi verme eylemiyle başlar. Sonuç olarak Stoacılığın bilgeliğine kulak verelim ve kişisel anlatılarımızın başrol oyuncusu olmaya çalışalım. Alanımıza hakim olarak, kendimize saygımızı ön planda tutarak ve kendi kaderimizin mimarları olarak rolümüzü benimseyerek, doyuma ve kendini gerçekleştirmeye doğru bir yolculuğa çıkmalısınız. Hakimiyet sizde ve her duruma vakıf olmak durumundasınız. Gerçek tatmin. Yaşam yolculuğunda gerçek tatmin, kişinin kendi sevincine hakim olabilmesinde yatmaktadır. Bir kişinin mutluluğunu yalnızca dış etkenlere bağlamak, değişen kumlar üzerine kırılgan ve yıkılmaya yatkın bir ev inşa etmeye benzer. Stoacılık, duygusal baskıyı savunmak şöyle dursun: bireylere katı bir kararlılığa benzer, sarsılmaz bir tatmin duygusu oluşturma yetkisi verir. İnsanlar doğal olarak kendi kendine yeterlilik ve iç tatmin duygusu yayan kişilere yönelirler. Günlük rutinlerden, kişisel başarılardan ve yalnızlık anlarından keyif almak, kişinin kendi mutluluğuyla derin bir bağ kurmasını sağlar. Bu, izolasyona çekilmekle ilgili değil, daha ziyade kişinin iyiliği konusunda kararlı bir bağlılığı benimsemekle ilgilidir. Bireyler, kendi mutluluklarının mimarı haline gelerek, dış koşulların gelgitlerini aşarlar ve çalkantılı dalgaların ortasındaki sağlam bir kayaya benzer bir dayanıklılık sergilerler. Bu tür bir özefendilik, kişinin yalnızca başkalarının gözünde değil, aynı zamanda kendi saygısı içindeki konumunu da yükseltir. Bu gücü kucaklamak için iç gözlem, bilgelik ve saf bir kalp gerekir. Bazen en güçlü hamle, kasıtlı eylem yoluyla gücü göstererek bir adım geri atmaktır. Kişi netlik ve amaç doğrultusunda ilerledikçe, kişisel mutluluğa olan sarsılmaz bağlılığı, başkaları için bir ilham kaynağı haline gelir. Kişisel ilişkiler alanında, kendini kaybetme korkusunu geliştirmek. Bu, kişinin gerçek değerini göstermesi açısından güçlü bir strateji olabilir. Kökleri ebedi bilgeliğe dayanan bu yaklaşım, kendi kendine yeterliliğe ve dış sonuçlardan kopmaya değer veren Stoacı prensibi vurgulamaktadır. Bu strateji, manipülasyona başvurmak yerine, kişinin kendisine ve çeşitli ilgi alanlarına zaman ve duygusal enerji harcamasını içerir. Geri adım atarak ve başkalarının kendi varlığının yokluğunu deneyimlemesine izin vererek,
Bunun önemini düşündürmeye başlarlar ve dolayısıyla bağlantıyı kaybetmekten korkarlar. Stoacı örnekler, kendine güvenmenin ve dayanıklılığın gücünü göstermektedir. Örneğin, Stoacı İmparator Marcus Aurelius, içsel gücün ve dış koşulları kabul etmenin önemini vurgulamıştır. Felsefi yazılarıyla tanınan Seneca, hayatın belirsizlikleri arasında iç huzurun korunmasını savunmuştur. Bireyler, dengeli bir tarafsızlık yoluyla öz değerlerini göstererek, baskıya başvurmadan veya başkalarının peşinden koşmadan kendi değerlerini ortaya koyarlar. Bu yaklaşım, gerçek takdiri teşvik eder ve kişinin başkalarının gözündeki konumunu yükselterek, stoacı erdem ve kendine hakim olma idealleriyle uyumlu hale gelir. Özünde, kendine saygıyı ve bütünlüğü korurken kaybetme korkusunu kucaklamak, başkalarını kişinin değerini tanımaya ve değer vermeye doğru çeken uyumlu bir denge yaratır. Bu, onay aramakla ilgili değil, kişinin gerçek doğasına ve erdemlerine uygun yaşamanın stoacı ilkesini somutlaştırmakla ilgilidir. Kontrollü şeffaflık. Şeffaflığın çoğu zaman entrikayı gölgede bıraktığı bir dünyada, söylenmeyenlerin cazibesi güçlü bir güç olmaya devam ediyor. Sessizliğe ve ihtiyatlılığa duyduğu saygıyla stoacılık, saklama ve açığa vurma sanatına dair derin içgörüler sunar. Kendinizi, insan ilişkilerinin karmaşık dansında yön veren metanetli bir bilge olarak hayal edin. Varlığınızın her ayrıntısını açığa çıkarmak yerine, sağduyulu olmanın gücünün farkına varırsınız. Marcus Aurelius gibi stoacılar, gerçek bilgeliğin ayrıntılı anlatımda değil, kasıtlı kısıtlamada yattığını anlamıştı. Bu gizemi geliştirmek için, ifşa etme ve gizleme arasındaki hassas dengede ustalaşmalısınız. Başkalarını daha derine inmeye çağıran, baştan çıkarıcı lokmalarla ruhunuza dair kısa bakışları ayırın. Tıpkı Seneca'nın tavsiye ettiği gibi hikayenizi damla damla ortaya çıkarın ve merakın artmasına izin verin. Bu yaklaşım aldatmayla ilgili değil, insan ilişkilerinin kutsal doğasını onurlandırmakla ilgilidir. Çözülmesi gereken bir bulmaca haline gelerek başkalarını bir keşif yolculuğuna davet edersiniz. Ortaya çıkarılmayı bekleyen gizli bir hazine gibi, derinliğiniz ve karmaşıklığınız keşfetmeye cesaret edenleri büyülediğine şahit olacaksınız. Sonunda, metanetli saklama ilkesini benimseyerek, kendinizi başkalarının gözünde yükseltirsiniz. Sadece geçici bir tanıdık değil, aynı zamanda onların zamanına ve çabasına değecek aziz bir muamma haline gelirsiniz. Epiktetos'un bilgece belirttiği gibi, başımıza gelenlerden değil, olanlarla ilgili düşüncelerimizden rahatsız oluyoruz. Bu nedenle, bırakın sessizlik çok şey anlatsın ve varlığınızın gizeminin sizinle karşılaşan herkesi büyülemesine izin verin. Kendinize yatırım yapın. Stoacı felsefe alanında yatırım kavramı, salt finansal işlemlerin ötesine geçerek, insan ilişkilerinin özünü kapsayacak şekilde derin bir önem kazanır. Stoacılar, gerçek değerin geçici zevklerde değil, erdem ve bilgelikle şekillenen kalıcı taahhütlerde yattığının bilincindedir. Her etkileşime ölçülü bir amaç ve bütünlük duygusuyla yaklaşan stoacı bilgeyi düşünün. Anlamlı bağlantılar geliştirmek için kişinin öncelikle kendini geliştirmesi gerektiğini anlıyor. Tıpkı Marcus Aurelius'un tavsiye ettiği gibi, iyi bir adamın nasıl olması gerektiği konusunda tartışarak daha fazla zaman kaybetmeyin, iyi bir adam olun. Bilgiye saygılı ve dengeli yaklaşın. Stoacı ilkelerden yararlanan bilge, tüm ilişkilerinde dengeyi temsil eder. Gerçek saygının yatıştırmaktan ziyade, özgünlükten kaynaklandığını bilerek yaklaşılabilir. Ancak inançlarında sarsılmaz olmaya devam edilecektir. Birbiriyle çelişen taleplerle karşılaştığında, önceliklerini açık ve dürüst bir şekilde aktarır, böylece etrafındakilerin hayranlığını kazanır. Üstelik stoacı bilge, takdirin gücünün karşılıklı anlayış ve saygı için bir katalizör olduğunu kabul eder. Başkalarının çabalarını içten bir şükranla kabul ederek, karşılıklılık bağlarını güçlendirir ve karşılıklı saygı kültürünü geliştirir. Sonuçta bilgenin stoacı bilgeliğe bağlılığı, insan ilişkilerinin karmaşıklıklarını zarafet ve dürüstlükle yönetmesine olanak tanır. Gerçek önceliğin bahşedilmediğini,
erdem ve karakterin tutarlı bir şekilde sergilenmesiyle kazanıldığını anlıyor. Böylece stoacılığın ilkelerini benimseyerek zamanın ve zorlukların sınavına dayanan ilişkiler geliştirir. Sessizlik sanatı. Yaşam senfonisinde sessizlik çok önemli bir melodiyi çalar. Etkileşimlerin ve ilişkilerin ritmini yönlendiren usta bir orkestra şefine benzer. Stoacı felsefe alanında sessizlik sanatı, öz farkındalığın ve iç gözlemin ebedi bilgeliğini yansıtan derin bir öneme sahiptir. Dünyanın kakofonisinin ortasında duran stoacı bir bilge düşünün. Gürültü selinde sürüklenmek yerine sessizliğin mabedine çekilip sessizliğin derinlik ve anlam aktarma gücünden yararlanıyor. Kelimeleri saklama konusundaki kasıtlı seçimi çok şey ifade ediyor ve diğerlerine dikkatinin hafife alınmaması gereken değerli bir hediye olduğunun sinyalini veriyor. İlişkilerde stoacı bilge, gerçek bağlantının içsel güç ve özgünlükten kaynaklandığını kabul ederek, bağlanmama ilkesini somutlaştırır. Aralıksız gevezelikten kaçınarak ve düşünmeye alan bırakarak, başkalarını daha derin bir düzeyde etkileşime girmeye davet eder. Karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı gerçek bağları geliştirir. Üstelik sessizlik sanatı etkileşimin dinamiklerini kendine ve başkalarına yansıtan bir ayna görevi görür. Bu test etmek veya manipüle etmekle ilgili değil, daha ziyade iletişim akışını yeniden dengelemenin ve yeniden kalibre etmenin bir aracıdır. Sessiz iç gözlem anları sayesinde, her iki tarafta aralarındaki bağın doğasına dair değerli içgörüler kazanır ve bu da özgün diyalog ve anlamlı alışverişin önünü açar. Kararlı ve stratejik anlatımı benimseyin. Stratejik planınızın inceliklerini ortaya çıkarırken, eylemlerinize rehberlik eden derin felsefeyi içselleştirmeniz zorunludur. Stoacılığın ilkelerini yalnızca manipülasyon araçları olarak değil, içsel güç ve dengenin yansımaları olarak kullanan kaderinizin mimarısınız. Stoacı geleneğin ebedi bilgeliğinden yararlanarak metanet ve özgüvenin özünü benimsiyorsunuz. Etkinin çoğu zaman başarıyı belirlediği günümüz dünyasında, bu stratejiler kişisel dönüşüm için katalizör görevi görmektedir. Örneğin, modern toplumun karmaşıklıklarını metanetli bir tavırla idare eden etkili liderlerin yükselişini ele alalım. Kendi iradelerini başkalarına dayatmazlar, bunun yerine sarsılmaz bütünlükleri ve dayanıklılıkları aracılığıyla ilham verirler. Dijital çağda kişisel markalaşma ve kendini sunma alanını da göz önünde bulundurun. Özgünlüğü ve özdeğeri yansıtma sanatında ustalaşan bireyler, dünya çapındaki izleyicileri büyülemektedir. Gerçek etkinin gerçek bir benlik duygusundan ve sürekli kendini geliştirmeye olan bağlılıktan kaynaklandığını anlıyorlar. Dahası, kişiler arası ilişkiler ortamında, iddialılık ile alçak gönüllülük arasında hassas bir denge kurabilenler, saygı ve hayranlık uyandırır. Karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan gerçek bağlantıları teşvik ederek, ölçülülük ve bilgelik gibi stoacı erdemlerin örneklerini oluştururlar. Özünde, kendi kendine hakim olma yolculuğuna çıkarken, stoacılığın yol gösterici ışığınız olmasına izin verin. Eylemlerinizin karakteriniz hakkında çok şey anlatmasına, erdem ve dayanıklılığın uyumunu somutlaştırmasına izin verin. Unutmayın, bu başkalarını manipüle etmekle ilgili değil, kendinizi içsel değer ve özgünlükte yeni zirvelere yükseltmekle ilgilidir. Yolculuğu sarsılmaz bir farkındalık ve dürüstlükle kucaklayın. Çünkü gerçekten iyi yaşanmış bir hayata giden yol burada yatmaktadır. Stoacılık özünde bize sessizliğin belagatini benimsemeyi, kelimelerin ne zaman gerekli ne zaman gereksiz olduğunu ayırt etmeyi öğretir. Bu sanatı geliştirerek, her etkileşimi bir anlam ve rezonans senfonisine dönüştürerek, insan iletişiminin özünü onurlandırıyoruz. Stoacılığın derin bilgeliği ve insan ilişkileri üzerindeki dikkate değer etkisiyle yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken, topladığımız paha biçilmez dersler üzerinde düşünelim. Gerginliğin yüksek olabileceği ve çatışmaların kaçınılmaz göründüğü modern iş dünyasının koşuşturmacasında, stoacı felsefe bir barış ve dayanıklılık feneri sunuyor. Onun öğretileri aracılığıyla, dışsal kaosun ortasında iç huzuru korumanın gücünü keşfettik, kendimizi ve başkalarını daha derinlemesine anlamayı teşvik ettik. Stoacılık bizi empati, şefkat ve dürüstlük gibi erdemleri geliştirmeye teşvik ederek, hem kişisel
hem de profesyonel olarak uyumlu ilişkilerin gelişmesinin yolunu açar. Kontrolümüz altında olana odaklanma ve olmayanı kabul etme şeklindeki Stoacı prensibi benimseyerek kendimizi kırgınlık ve düşmanlık yükünden kurtarır, yapıcı diyalog ve işbirliğinin önünü açarız. Dahası, Stoacı etik davranış ve erdemli eylem vurgusu, iş etiği alanında adaleti, dürüstlüğü ve karşılıklı saygıyı teşvik eden yol gösterici bir ışık görevi görür. Güvenin başarılı ortaklıkların temel taşı olduğu bir dünyada, bu ilkelerin uygulanması dürüstlük ve iyi niyete dayalı kalıcı bağları güçlendirir. Modern iş yerinin karmaşıklıklarında yol alırken, Stoacıların eskimeyen bilgeliğini gözden kaçırmayalım. Empati, dayanıklılık ve etik liderlik kültürünü geliştirerek, onların öğretilerini günlük etkileşimlerimizde somutlaştırmaya çalışalım. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, Stoacılığın insan ilişkileri ve iş dinamikleri üzerindeki derin etkisini konu alan bu incelemenin perdesini aralarken, sizden bu öğretileri kendi yaşamlarınıza taşımanızı rica ediyorum. İlişkilerimizi zenginleştirerek, karakterimizi güçlendirerek ve erdeme dayalı bir dünyayı şekillendirerek Stoacılığın yolunda birlikte yürüyelim. Bu tartışmayı anlayışlı ve düşündürücü bulduysanız, sizi daha zengin içerik için kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Mesajımızı beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu kendini keşfetme ve aydınlanma yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere kadar Stoacıların bilgeliği, anlamlı ve tatmin edici bir hayata giden yolda size rehberlik etsin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.